Bugüne kadar 12 Cumhurbaşkanı, 4 tane padişah gördüm. Türkiye'de 165 milyon adam öldü. Ben hala de yaşıyorum. Sen kimsin ya? Merhaba, ben bir yapay zekayım. Sana yardımcı olmak için buradayım. Nerelisin sen ya? Mesela evde anneler yemek yapacak ya. Nasıl yapacağını buna soruyorlar. Aha. He. Evet. Oğlanlarımın, kızlarımın torunları zannedersem 500 lira geçer. Gelip gidiyorlar mı? Geliyorlar ama tanımıyor bunları. Adı neydi? Bunun adı mı? Yapay zeka. Yapa. Yapay zeka. Yapay geçer. Yapay. Dinle ya. Eskiler. Şimdi bal mı var? Zukum var. Tadı aynı mı, lezzeti? Ne aynı ya? Kardeşim ben Raşit Ak. 136 yaşımdır. Kaç çocuk var dedem? 27 oğlan, kızlar hariç. Kız da 6-7 kızım da var. Oğlanlarımın, kızlarımın torunları zannedersem 500 lira geçer. Gelip gidiyorlar mı? Geliyorlar ama tanımıyor bunları. Ben kendim bile tanımıyorum onları. Onlar geliyorlar, elimi öpüyorlar dedi ama kimin neyi nesi tanımıyor. Sonra araştırıyor, filan kesin torunu. Herhalde. Evet kesin oğlu. Sen bir beddua almışsın. Aşık olduğun biri varmış. Sana beddua etmiş. O hikayeyi bir anlatsana. Batı'da evlendi mi geldik buraya. Burayı vermediler. Ova köylere Hasretlik, Batman oralara dağıttılar bizi. Orada arazi verdiler. Orada bir ağa vardı. Onun bir kızı vardı. Kızı bana aşık olduydu. Babası da isterdi vermeye. Kardeşi de ben şey etmedim. Herhalde. Sonra aradan yıllar geçti. Kardeşimin kızı Hatetik köyünde evliydi. Yoğurt pazarına gidiyor. O kız bakıyor ki dişlerinden dedi tanıdım. Gitti sordum. Dedi Kezban sen dedi macirlerde misin köylü müsün? Yok dedi ben macirlerdenim. Dedi macirlerden dedi Hacı Raşit denilen biri var. Onu tanıyor musun? Sağ mı ölü mü? Hacı Raşit benim öz amcamdır. O sağdır. Demek sağ mı sağ? Allah dedi. Öleyim dese öldürmesin. O dirileyim dese de diriltme. Ya dediği gibi çıkmadı mı? Dediği gibi çıktı. İlk araba çıktığında nasıl hissettin? Hatırlıyor musun o zamanları? Ben de aldıydım. Öyle mi? Ya İlk çıktığı zaman. ilk çıktığında vali çağırdı beni. İndim gittim Batman'a. Dedim sayın valim beni istemişsin nedir? Dedi seni yaya yormayacağım. Ne yapacağım? Dedi sana bir vesayet vereceğim. Dedim sayın valim ben onun sürmesini bilmiyorum. Dedi öğrenirsin. Kalktım oradan bir şoför tuttu mu verdi, aldı, verdi. Getirdim, geldim o. Vallahi 2-3 gün o çocuğu yanımda bıraktım. Kolay ya. Ondan sonra kendim Muş'a gittim, Hakkari'ye gittim. Yani artık kendim gezmeye gideyim. Sana ilk verdiği araba neydi? Traktör mü verdi sana? Traktör ne verdi? he. Dinle bir. Bu çocuklarımı bindirirdim 5-10 kişi. Hiç höve çıktınız mı? Yok. Ya höv şu kayanın tepenin arkasıdır. Dimdüz. Aynı burası gibi. Şu kadar bir taş yoktur ki çarpacak. Çıkarırdım çocukları oraya. Ben de otururdum kenarlarına. Oğlum de çalıştır arabayı. Çocuklarımın hepsini de öğrettiydim. Maşallah. İlk televizyonun çıktığı zamanları hatırlıyor musun? Ha? Televizyon. İlk çıktığı zaman nasıldın? Neler yaptınız? Anılarınız var mı televizyonla ilgili? He ya.
30-40 sene olmadı bile çıkalı ya. Telefon vardı, o televizyon yoktu. Onlar sonradan çıktı ya. Televizyon köyde var mıydı? Vallahi bir kişi iki kişi aldılardı galiba. Bize gelin bakın derlerdi. Gider bakardık. Sevmezdik, döner gelirdi. Hey yapay zeka, seni dünyanın en yaşlı insanıyla tanıştırıyorum. Ona selam ver. Merhaba, gerçekten çok heyecan verici bir karşılaşma olacak. Selamlar. Aleykümselam. Tabii ki hemen selamlıyorum. Dünyanın en yaşlı insanına ne sormak istersin? Vay, bu gerçekten ilginç. Onun hayatında en unutulmaz anı neydi ya da en büyük yaşam dersini ne olarak görüyor gibi sorular sorabilirim. Dedem, bu kim biliyor musun? Konuştuğun kişi. Kanalda avladı bilmiyorum. Sen kimsin diye sor. Sen kimsin ya? Merhaba, ben bir yapay zekayım. Sana yardımcı olmak için buradayım. Anladın mı dedem? Bilgisayar. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Sen şimdi kimle konuşuyorsun biliyor musun? Bilgisayarla. Gerçek insan değil. Ne doğru belli. Bilgisayar. Bilgisayar ha. Ne sorsan cevap verir ama. Verir sor. doğru. Ya kimsin, adını bir söyle ya. Ben bir yapay zeka asistanıyım. Her konuda sana yardımcı olmaya hazırım. İstersen sohbet edebiliriz. Merak ettiğin her şeyi sorabilirsin. Nasıl yardımcı olabilirim? Nerelisin sen ya? Ben dijital bir asistanım. Dolayısıyla belirli bir memleketim yok. Ama seninle sohbet etmek için buradayım. Sen nerelisin? Biraz anlatmak ister misin? Ben buralı Kozlukluyum ya. Bana bak, ben bu bölgenin en yaşlı adamı benim Hacı Raşit. Sen de söyle kimsin? Seni tanıyamadım. Anladım. Hayır Raşit. Gerçekten de çok özel birisiymişsin. Ben de sana yardımcı olmak için buradayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Eğer sormak istediğim bir şey ya da paylaşmak istediğim bir anın varsa her zaman buradayım. Mesela ağaç nasıl dikilir diye soruyorsun. Nasıl dikileceğini anlatıyor. Doğru. Bir sor bakın mesela ağaç nasıl dikilirmiş. Adı neydi? Bunun adı mı? Yapay zeka. Yapay zeka. Yapay zeka. Yapay geçe. Yapay. Dinle ya. O ne kadar bilse benim gibi nasıl dikildiğini bilmez. Bilmez mi dedem? Ben bu ağaçları bütün ben diktim ya. Bu yapay zeka pek işe yaramıyor gibi. Ha? Çok işe yaramıyor gibi. Ama insanlar hep buna soruyor artık biliyor musun dedem? Ha? Mesela evde anneler yemek yapacak ya. Ha? Nasıl yapacağını buna soruyorlar. Aha. He. Hadi. Mesela bir eşya alacak. Hangi kıyafeti alayım diye buna soruyor. Siz ne yapıyordunuz eskiden? Eskiden biz ne getirirsek aile ona cennete razı gibi olur gibi razıydı. Onu Ne gel- getirir, ne getir. Ne getirirsek. Öyle bir şey yok eskiden. İnsanları kopya. Ha ya aynı. Artık dedem insanlar bu telefon ne derse onu yapıyorlar. Aynı dediğin doğru. Doğru mu bu? Doğru bu belli. Yunanlılar sizin köyünüzü basıp her şeyi yaktılar mı? Bize bak. Yani şu kaşık kadar bir şey kurtaramadık ateşten. Her şeylerimizi yaktılar. Köyü bastı, milleti bastı, evleri yaktı. Bir şey bırakmadıydı ya. Ne kadar acımasız millet var ya. 3 tane çavuşlarımız ellerine geçti. Rusların mı? Rusların. Kalktılar bunların kafalarına gaz yağı çaldılar. O kafalarını ateşe verdiler. O Tahir Çavuş dedi ki, derdi Raşid'im, vallahi billahi gözlerim patladı zannet. Bizi görüp verdiğimi Allah kimse göstermez. Peki amca bu Ruslar başka ne işkenceler yaptılar Ruslar? Bunların yapmadığı işkence kalmadı. Ne dersen yaptılar. Evler yaktılar, insanları öldürdüler, ateşle yaktılar insanları. Onların yaptıklarını. Senin dostlarından şehit olan var mı? Bir kişi.
Mesela buradan kalktı şu tepeye çıkacaktı mesela. Bu tepeye çıkarken ateşe verdiler bizi. Bir kişi öldürüldü, bir kişi. Gerimiz kurtuldu. Ruslar mı silah sıktı? He ya. Bak Rus gibi acımasız devlet hiç adam bulamaz. Anlaşmazlıklar çıkıyormuş köylerde. Sen onları barıştırıyor muydun? Bana danışan hiçbir ne zarar kimseye verirdi, o ne zarar alırdı. Bana da danışmayan şimdi bir sürü var benim kabilemden. Bana danışmadılar. 10 kişi fazla oldu öleli. 10 kişi. Ya eskiden bensiz kıpırdamazlardı ya. Gelir söyler amca mesele bu. Ne dersin? Aşiretleri barıştırmak için He. devlet helikopter gönderiyormuş sana. Helikopterle seni alıyormuş. Bunları bir anlatsana. Onu 2 sefer yaptı ona. 2 sefer. Nasıl oldu? Aldı gitti ula bir taraf beni dinledi orası zarar görmedi. Öbür tarafı zarar gördü. Eskiden hastalanınca ilaç yok, doktor yok. Ne yapıyordunuz hastalanınca? Allah bak bu yaşa geldim daha bana bir diken batacak gibi bir acı bile vermedi. Bak bu yaşa geldim. O bu kadar nüfusla besledim. Kurban olduğum Allah. Bizim eskiden doktorlarımız balıydı ya. Şimdi bal mı var? Zukum var. Tadı aynı mı lezzeti? Ne aynı ya o. Yenmiyor şimdiki ya. O zamanki çok lezzetli. Hey. O zamankına doyurur muydu ya? O zamankına yedikçe yiyesin gelirdi. Eskiden bir bıçak yedin. Şu kadar bir bal yapardık, sokardık onun yerine 2 sefer. Tamam. Kurşun yesen o da aynı. Şimdi iğne de bassa sana git doktor 50 yerinden keser. 50 yerini deler çıkardır bey. Sen doktora gidiyor mu? Ben gitmem. Hiç gittin mi doktora? Hayır bak ben kendim İstanbul Boğaziçi Anadolu Kavak Askeri Hastanesi'nde sıhhiye çavuşluğu yaptım. Doktora bir sefer götürdüler. O da nasıl arılarım vardı. Arı oğul çıkardı. Oğlu almaya gittim. Bizim zamanımızda başlık yok. Çıplak giderdik böyle. Sokmazlardı. Gittim oğlu almaya gittim. Olduğu gibi kovan sarılmadı mı bana? Mahvetti beni. Hemen geldim eve kustum. Hemen araba istediler. Doktora. At arabasıyla mı? Yok ya bu siyasın arabalarda. Yeni o zaman. Çok olmadı bu olay. Değil ya. Eskiden araba yoktu. Atla mı Yok gidiyordun? At. eskiden yoktu ya. Eşek bile bulunmazdı köyde 2-3 ancak bulunurdu. Neyle gidiyordun? Ya buradan Diyarbakır'a Karvani Medikir. Bak nerede bu? Diyarbakır nere bura ne? Sen gittin mi yürüyerek? Havla gittim kaç sefer. Ya bir sürü ben aile besledim ya. 3-4 karının çocuk çoluları. Anam babam 30-40 nüfusum vardı ya. Götürdük doktora. Bu doktor iğne vurdu 1-2 tane. Sabaha kaldı mı? Bu bir kişi daha kaldı. Arı soktu. Onu da getirdiler. Hastaneye eşiğe durdu. Arabayı indirdiler. Eşiğe bastı. O canını teslim etti. Ben de çıktım geldim. Doktora söylemeden. Doktora bildirmeden, söylemeden çıktım geldim. Eskiden yediğin şeylerle şu an yediğin şeyler arasında çok fark var mı? Benim yok. Benim yok, sizlerin var. Domates ilaçlı yiyorsun, karpuzu ilaçlı, kavuru ilaçlı. Ondan sonra buğday bile ilaçlı yiyorsun. Ama ben yok. Bak, kazaya gitsem, açlıktan ölsem, bir lokma ekmek ağzıma sokmam. Buğday da ilaçlıyorlar ya. Eskiden gider gelirdik ova köylere, o yolların kenarına kavun karpuz ekelerdi. Derlerdi hayır. Yani hayır için. Her yiyen yesin. Vallahi elimize değen suyu 1 saat 2 saat toprağla ovalasak
parmaklarımızı ayıramazdık birbirinden. Karpuzların suyunda. Şimdi ağzına bile sokamıyor. Yenecek bile bir şey bırakmadılar. Her şey ilaç, her şey ilaç. İlaç. Bak ben burada hiçbir şey serptirmiyor. Hiç. O bazı millet geliyor böyle sizin gibi. O zebze mebze getirirdik. Ya hacı amca sizin domatesleriniz ne tatlı ya. Peki şu an ne yiyorsun amca genelde? Vallahi yiyenin fazlasıyla yoğurt yiyor. Fazlasıyla. Zaten yemek de yiyemiyor. Ekmek 2-3 günde bir sefer şu kadar ekmek yiyemem. Yiyemiyor. Ama yoğurt içiyor. Amca sen Said Nursi'yi tanıyor musun? Bediüzzaman Said Nursi. Said Nursi'yi kendini görmedim, duydum. Öyle mi? Ha. Nasıl duydun? Adını duydum. Liderdi o da. Vallahi zavallı o da kurtarabildiğini kurtar. Bu arada bu yaşına rağmen hala namazlarını kılıyorsun değil mi? Görmedin mi ya? Namazıma geçer mi? Ayakta kalamazsam oturduğum yerde. Daha sürgüne gitmezden çocukken bile ben kılardım. 120 yıldır namazımı ayakta oturarak, çökerek namazımı kılarım. Allah'ı Ha, ne kadar seviyorsun? iyi. Onu diyemem. Onu diyemem ki ah. Günde belki 100 sefer canımı, ruhumu ona kurban ediyor. Ağzımdan. Ona bir şey diyemem. Hey ya o Allah kurbanı Allah. Dua etmem olur mu? Sizi görür görmez dedim Allah imandan ayırmasın. Amin. En güzel dua. Söyledim.